Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün su dalgalarının sonuna geldik. Son dersimizi yapıyoruz arkadaşlar. Stroboskopu tanıyacağız ve su dalgalarında kırılma nasıl oluyor ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi stroboskop şöyle arkadaşlar, daha doğrusu ilk başta şurada gördüğümüz gibi bir metal ya da tahtadan yapılmış arkadaşlar bir levha, dairesel levha. Bunun üzerinde arkadaşlar yarıklar var, aralıklar var. Şöyle yarık diyelim. Bu yarıklar eşit mesafeli arkadaşlar olacak şekilde yerleştiriliyor. Ve biz bu yarıkların arkasından şöyle diyelim, şuraya bir göz çizeyim. Su dalgalarına bakıyoruz. Su dalgalarının frekansını, periyodunu ve dalga boyunu arkadaşlar, daha doğrusu frekansını bularak buradan da dalga boyuna ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Peki stroboskopla dalganın frekansı nasıl ölçüm yapılır? Burada arkadaşlar bu stroboskopumuz bir motora bağlanarak ya da elle döndürülüyor. Şuraya bir motor bağlandığını yazalım. Ve stroboskopumuz bu şekilde sağ tarafa doğru dönsün. Böyle dönüyor. Şimdi dalgalar da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Dalgaların ilerleme yönüyle stroboskopun dönme yönünün aynı olması gerekir. Şimdi stroboskop çok hızlı dönerken arkadaşlar biz buradan şöyle göz diyelim. Dalgalara bakıyoruz. Dalga tepelerini arkadaşlar, bu dalga tepelerini gözlemlemeye çalışıyoruz. Stroboskop çok hızlı döndüğünde arkadaşlar, yani yarıkların dönme sayısı, frekansı dalgaların frekansından fazlaysa dalgalar geri doğru gidiyor gözükecek. Yani burada F yarık diyelim. Yarıkların saniyede geçme sayısı F dalgadan büyükse dalgalar geri gidiyor gözükür. Geri diyelim. F yarık, yarıkların geçme sayısı arkadaşlar dalgaların geçme sayısıyla aynıysa, şöyle düşünün, ben burada yarıktan baktığımda bir dalga görüyorum. Bu ikinci yarık yukarı geldiğinde L dalgası da buraya geldi diyelim ki. Yani bir yarık geçtiğinde bir de dalga geçiyorsa, yani yarıkların geçme sayısı, yani frekansı dalgaların frekansına eşitse arkadaşlar, ben yarıkların karşısında sürekli dalga göreceğim. Yani her baktığımda karşıda bir dalga göreceksem, burada arkadaşlar dalgalar duruyor gözükür. Bir de şöyle düşünün. Şimdi burada arkadaşlar dalgalar ilerliyor ama stroboskop aynı hızda dönmüyor. Yani biraz stroboskopu yavaşlattığımızı düşünün. Stroboskop dönmeye yavaş dönüyor. Dalgalar onu geçtiği için arkadaşlar bu sefer dalgalar ileri gidiyor gözükecek arkadaşlar. Yani F yarıkların dönme sayısı F dalgadan küçükse arkadaşlar dalgalar ileri gidiyor gözükecek. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada stroboskopun arkasından bakarak yarıkların frekansıyla dalgaların frekansını karşılaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bizim için eşitlik durumu daha çok karşımıza gelecek. Yani dalgaların frekansı yarıkların frekansına eşitse arkadaşlar dalgalar duruyor gözükecek. Dolayısıyla biz işlemlerimizi buna göre yapacağız arkadaşlar. Dalgaların frekansı yarıkların frekansına eşittir denildiğinde burada arkadaşlar yarık kaç yarık var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yarık var. Yani bu 8 yarıklı bir stroboskop saniyede bir kere dönse 8 yarık dönmüş olacak. Yani yarıkların frekansı 8 olacak. Saniyede 2 kere dönse 2 kere 8'den 16 yarık. Saniyede 16 yarık geçmiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada yarık sayısı ile stroboskopun frekansını ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarparak saniyede kaç yarık geçtiğini buluyoruz. Şu soruya bakalım. Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik doğrusal dalgalara 6 yarıklı bir stroboskop ile bakılıyor. Yani N sayısı kaç olacak arkadaşlar? 6. Stroboskopun dönme frekansı yani F stroboskop 2 saniye üzeri eksi 1'miş arkadaşlar ve dalgalar duruyor gözüküyormuş. Dalgaların dalga boyu yani lambdası arkadaşlar 4 santimetre olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir diyor. Şimdi duruyor gözüktüğüne göre dalgaların geçme sayısıyla yarıkların geçme sayısı eşit olması lazım. Peki F yarık nasıl bulunuyordu? F yarık N çarpı F stroboskop ile bulunuyordu arkadaşlar.
Kaç yarıklı? 6. Stroboskopun dönme sayısı 2. Buradan da arkadaşlar 12 saniye üzeri eksi 1. Yani saniyede 12 yarık geçmiş olacak. Duruyor gözüktüğüne göre arkadaşlar bu eşittir F dalgadır. Yani dalgaların geçme sayısı da saniyede 12 anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen buraya geliyorum. Lambda eşittir V bölü F. Yani dalganın frekansını buldum. Lambdayı yerine koyuyorum. 4 eşittir V bölü frekansımız 12. Buradan da arkadaşlar dalgaların yayılma hızı 48 santimetre bölü saniye olacaktır arkadaşlar. Cevabımız budur. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. Periyodik su dalgalarına 4 yarıklı bir stroboskop 2 saniyede 10 devir yaparken bakıldığında dalgalar gerçek dalga boyunda ve duruyor olarak görülüyor. Şimdi arkadaşlar 4 yarıklı olduğuna göre N eşittir 4 yazacağım. 2 saniyede 10 devir döndüğüne göre 1 saniyede 5 devir dönecek. Dolayısıyla 1 saniyedeki devir sayısı biliyorsunuz frekansı veriyor. F stroboskopun frekansı dolayısıyla 5 saniye üzeri eksi 1 olacak arkadaşlar. 4 dalga tepesi arasındaki uzaklık 12 santimetreymiş. Şu şekilde dalgalarımı çizdiğimde arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 4 tane tepe arasındaki uzaklığın değerini vermiş. Yani lambdayı bana doğrudan vermemiş. Sen işlem yap diyor. Arkadaşlar 4 dalga tepesi arasındaki mesafe 12 santim. Şöyle yazıyorum 12 santimetre. Birinci tepe ile ikinci tepe arasındaki mesafe 1 lambdaydı. İkinci tepe, üçüncü tepe yine 1 lambda olacak. Üçüncü, dördüncü tepe arası yine 1 lambda. Toplamda 3 lambda var. Arkadaşlar eşittir 3 lambda yazıyorum. Buradan lambdanın değeri 4 santimetre çıkıyor. Peki şimdi ben buradan arkadaşlar stroboskopun saniyedeki dönme sayısını bulmuştum. 5. Peki dalgaların frekansı kaç? Yarıkla çarpacaktık. O zaman F yani yarık sayısıyla çarpacaktık. F yarık dediğimizde arkadaşlar N çarpı F stroboskop. Buradan 4 kere stroboskopun dönme sayısı yani frekansı 5. Buradan da 20 saniye üzeri eksi 1 yarıkların saniyede geçme sayısı. Ve arkadaşlar burada dalgalar duruyor gözüktüğüne göre arkadaşlar biliyorsunuz bu yarıkların frekansı aynı zamanda F dalganın frekansı anlamına geliyor. Hemen şimdi formülümüzü yazalım. Lambda eşittir V bölü F dediğimizde lambdanın değeri 4. Bizden hız isteniyordu. Şöyle yazalım. V bölü dalgaların frekansı 20. Buradan da arkadaşlar 80 santimetre bölü saniye olacak arkadaşlar cevabımız. Şimdi arkadaşlar su dalgalarında kırılma diyoruz. Arkadaşlar biz daha öncesinde ışıkta kırılmayı görmüştük. Işıkta kırılma yani bir suyun içerisindeki bir kaşık diyelim ya da çay bardağı içerisinde kaşığın kırılması, kırık gözükmesi ışığın sudan havaya geçerken arkadaşlar yön değiştirmesinden, doğrultu değiştirmesinden kaynaklanıyordu. Burada da arkadaşlar benzer bir durum su dalgalarında meydana gelecek. Yani ben burada derin ortamdan sığ ortama ya da sığ ortamdan derin ortama arkadaşlar farklı ortamlara dalgalar göndereceğim ve kırılmasını sağlayacağım. Peki derinden sığa ya da sığdan derine gönderdiğim her dalga kırılır mı? Su dalgası her zaman kırılır mı ya da ışık her zaman kırılır mı? Arkadaşlar önce ışıkla ilgili söyleyeyim. Mesela hava ortamından su ortamına gönderdiğimiz ışık eğer yüzeye dik geliyorsa kırılma olmuyor arkadaşlar. İster havadan suya ister sudan havaya geçmekte olsun arkadaşlar. Dik geldiğinde kırılma olmaz. Ne zaman kırılma olur? Eğik geldiğinde. Mesela diyelim ki havadan suya gönderdiğimiz ışık şöyle eğik gelirse normal çizgisine göre şöyle su ortamında normal çizgisine daha yakın olacak şekilde şuradaki açısı daha küçük olacak şekilde gelme durumundaki açıya göre daha yakın olacak şekilde kırılıyordu. Yani eğik gelmesi gerekir. Su dalgalarında da böyle arkadaşlar. Şimdi önce isterseniz dik olma durumunu görelim. Eğer ben derin ortamdan sığ ortama arkadaşlar su dalgalarını şöyle dik olacak şekilde yüzeye dik olacak şekilde gönderirsem.
Derin ortamda şu şekilde dalgalar yayılmış olsun. Sığ ortama geçtiklerinde arkadaşlar doğrultuları değişmez. Yine dimdik devam eder ama lambda küçülür. Dalgalar birbirine yaklaşıyordu. Bunu önceki dersimizde görmüştük arkadaşlar. Hızı azalıyor. Lambda azalıyor arkadaşlar sığ ortamında. Frekansı değişmiyor demiştik. Burada arkadaşlar o zaman dik geldiğinde kırılma olmuyor. Fakat hızı ve lambdası değişiyor. O zaman kırılmayı görelim. Eğik gelmesi gerekiyor. Normal çizgisine göre şu normal çizgisi. Şu şekilde gelen dalgalarımız şurası arkadaşlar gelme açısı. İkinci durumda arkadaşlar şurası kırılma açısı. Şöyle yazalım kırılma. Arkadaşlar burada derinden sığa gönderdiğimizde dikkat edin. İkinci ortamda R açısı daha küçük oluyor. Yani sığ ortamda daha düşük bir açıyla geliyor arkadaşlar. Yani kırılma açısı gelme açısından küçük oluyor. Peki sığ ortam nasıl gidilen yerdi biliyorsunuz? Burada su dalgası yavaş gidiyordu. Yavaş gittiği yerde de açı küçük arkadaşlar. Dolayısıyla hız ve açı birbiriyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani derinden sağa geçerken hız küçüldü. Aynı zamanda açı da küçüldü. Yani normalle yaptığı açı küçülmüş oldu. Dolayısıyla burada gelme açısı kırılma açısından büyüktür diyoruz. Ve aynı zamanda ne diyoruz? Hız ile açı doğru orantılıdır. Peki şöyle yazdık arkadaşlar. Hız ile açı doğru orantılı. Yani bir yerde hız fazlaysa açı fazladır. Hız az ise açı azdır. Burada sığ ortam arkadaşlar. Yavaş gittiği yer yani çok kırıcı ortamdır. Çok kırıcı. Şöyle diyelim. Derin ortam hızlı gittiği yerdir. Az kırıcı ortamdır. Dolayısıyla az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama yani derinden sağa geçen bu şekildeki su dalgası arkadaşlar yavaşladığı için açı da küçülmüştür ya da normale yaklaşmıştır diyoruz. O zaman az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken normale yaklaşır. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken normale yaklaşır. Peki o zaman terse yani çok kırıcıdan az kırıcıya göndersek yani sığdan derine göndersek arkadaşlar ne yapacaktır? Normalden uzaklaşacak. Yani derinden sığa normale yaklaşır, sığdan derine normalden uzaklaşır diyeceğiz arkadaşlar. Burada ortam değişiminde frekans değişmiyordu arkadaşlar. Ortam değişiminde frekans değişmiyor. Frekans kaynağa bağlıdır. Hız küçüldü. Dikkat ederseniz lambda küçüldü. Buradaki lambda derin. Buradaki lambda bakın daha küçük. Lambda sığdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir animasyon üzerinde görmeye çalışalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tarafta sol taraftan dalgalar geliyor. Şöyle görelim. Burada ikinci ortama geçtiğinde dalgaların daha sıklaştığını görüyoruz. Çünkü sağ taraf daha çok kırıcı olan ortamdır. Peki buraya baktığımızda arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz birinci durum yani dalgaların geldiği taraf arkadaşlar bu geldiği tarafın kırıcılık miktarı 1.3 geçtiği tarafın kırıcılık miktarı yani su dalgasını yavaşlatma arkadaşlar biz buna dalgaları yavaşlatma miktarı kırıcılık olarak ifade ediyoruz. Ve bir ortam dalgayı ne kadar çok yavaşlatıyorsa kırıcılığı o kadar fazladır arkadaşlar. Yine ışık için de aynı şekilde geçerli. Bir ortamda ışık çok yavaş gidiyorsa orası çok kırıcıdır diyoruz. Mesela ışık camda yavaş gider. Dolayısıyla cam havaya göre daha kırıcıdır diyoruz. Peki bunların kırıcılık değerlerine baktığımızda ikinci ortam 2.4 ve burada şu gelme açısıdır. İkinci ortamda arkadaşlar kırılma açısı da şu. Dikkat ederseniz burada 0 yazmış. Gelme açısı şu anda 0 mı? Şöyle 90 der gibisiniz sanki. Arkadaşlar bu 90 yüzeyle yaptığı açıdır. Gelme açısı normalle yapılan açıdır. Ve bu şekilde 90 ile gelirken yüzeye normal biliyorsunuz şöyle olacaktır bunun normali. Ve şöyle normali ifade edelim. Normal yüzeye şu şekilde ayırma yüzeyine biliyorsunuz dik olacak şekilde çiziliyor.
Ve dikkat ederseniz normalle gelenin arasında hiç açı yok. Burada arkadaşlar o yüzden gelme açısı 0. Peki ne yapalım şimdi? Şöyle bir durum yapalım. Diyelim ki gelme açısı kaç olsun? 30 derece olsun arkadaşlar. Şimdi bu şu demek, dalgaların şurada normalle yaptığı açı şurası 30 derece oldu anlamına geliyor. Peki ikinci ortama geçtiğinde şuradaki açı kaç derece oldu? 15.7 ya da 15.8. 15.8 diyelim. Şimdi burada arkadaşlar ikinci ortam biliyorsunuz çok kırıcı olan ortamdı. Yani sı. Şurası neydi? Burası derin ve burası sığ idi. Burada dalgalar birbirine daha yakındı. Derin ortamda dalgalar birbirlerine daha uzak. Yani lambda daha büyüktü arkadaşlar. Şimdi son bir şey daha burada sormak istiyorum size. Burada arkadaşlar daha doğrusu son iki şey daha sormak istiyorum. Burada ikinci ortamın kırıcılığını arttırsak yani burası sığ iken çok sığ olsa ne olur? Yani ben buranın kırıcılığı 2.4 değil de arkadaşlar buranın kırıcılığını 4 yapsam ne olur? Arkadaşlar bu şekilde ikinci ortamı daha da sığ hale getirdiğimde burada açı dikkat ederseniz 9.5'a geldi. Yani 15.8'den 9.6'ya geldi. Yani ikinci ortam daha da sığlaşırsa orada kırılma açısı daha da küçülür. Orada çünkü daha da yavaş gidecek. Ve dikkat ederseniz lambdalar eskisine göre daha da küçüldü. Demek ki daha yavaş gidiyor. Lambdalar da küçülüyor diyeceğiz arkadaşlar. Son bir şey daha demiştim arkadaşlar. O yüzden şimdi şöyle yapalım. Burası 4. Bunu 1 yapalım. Şurasını da arkadaşlar mesela diyelim ki 3 yapalım. Şimdi arkadaşlar burada şunu yaptım. Artık derin ve sığ olan ortamlarımız değişti. Şöyle açıları da sileyim. Şurasını da sileyim arkadaşlar. Şimdi burada ben ne yaptım arkadaşlar? 3'ten 1'e geçiyor. Yani çok kırıcı olan ortamdan az kırıcı olan ortama gidiyor. Kaça kaç bunların kırıcılıkları arkadaşlar? 3'e 1. Yani 3 kat yavaş olan yerden 3 kat daha hızlı olan yere geçiyoruz. Çoktan aza geçiyoruz. Peki burada arkadaşlar gelme açısı kaç derece yazdım ben? 10 derece yazdım. Peki bu ikinci durumda arkadaşlar kaç? 31.4 mü? Çok kırıcıdan az kırıcıya yani sığ ortamdan derin ortama geçiyor dalgalar ve dikkat ederseniz nasıl hızlanıyor görüyor musunuz? Ve lambda da nasıl büyüdü? Ve arkadaşlar dikkat edin normalden uzaklaştı. Yani 10 dereceden 31.4'e geldi arkadaşlar. Demek ki o zaman son maddemizi söylüyoruz. Su dalgaları sığ ortamdan derin ortama geçerken normalden uzaklaşır. Şu soruya bakalım. K ortamında oluşturulan bir su atmasının hızı ve dalga boyu lambdadır diyor. K ortamında oluşturmuş frekansı F'dir. Atma L ortamına şekildeki gibi geçiyor. Alfa büyüktür betadır diyor. Arkadaşlar bu arada yüzeyle yapılan açılar ne oluyordu? Yine gelme ve kırılma açıları arkadaşlar. Normalde biz şöyle hız vektörünün normalle yaptığı açı şurasını alıyorduk alfa ve yine arkadaşlar normalle yaptığı açı şurasını kırılma açısı olarak alıyorduk. Şuradaki alfa neydi? Gelme açısı. Beta neydi arkadaşlar? Kırılma açısı olmak üzere arkadaşlar. Normalle yapılan açı gelme ve kırılma. Aynı zamanda yüzeyle yapılan açılarda gelme ve kırılma oluyor. Hangi açı büyükmüş arkadaşlar? Alfa açısı büyükmüş. Yani buradaki açı büyükmüş. Açıyla hız doğru orantılı. Demek ki burada hızlı gidiyor. Demek ki bu ikinci ortamda yavaş gidiyor. Çünkü açısı küçülmüş ve hızı yavaşlamış arkadaşlar. Dolayısıyla birinci ortam derin olan yeri temsil ediyor. İkinci ortam sığ olan yeri temsil ediyor arkadaşlar. Buna göre L ortamına geçen atmanın diyor frekansları nasıl değişmiştir? L ortamında hızı azalmıştır. Azaldı. Lambdası da yine aynı şekilde azaldı. Çünkü ne demiştik? Lambda eşittir V bölü F'de ortam değişiminde periyot frekans değişmez. Hızı azalırsa lambda da azalmış olacak. Frekans sabittir arkadaşlar. Şu soruyla devam edelim. X bölgesinde oluşturulan doğrusal dalgaların Y bölgesine geçtiğinde izlediği yol şekildeki gibidir diyor arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi burada arkadaşlar çoğu arkadaşımızın dikkat edeceği nokta şu. Bakın ayırma yüzeyi budur.
İki ortamın renkleri farklı yapılmış. X ortamı, Y ortamı. Ayırma yüzeyi bu. Normalde arkadaşlar bu çizgiye dik olacak şekilde dikkat edin. Şöyle yapılacak. Bu bizim normalimiz arkadaşlar. Ve burada şu gelme açısı oluyor. Şu da arkadaşlar kırılma açısı oluyor. Dikkat ederseniz I ve R değerleri I, R'den daha büyük. Demek ki buradaki açı buradakinden büyükse burada hızlı gider. Yani X ortamında hızlı, Y ortamında yavaş gider arkadaşlar. Dolayısıyla X ortamı derin ortamı temsil eder. Y ortamı sığıyı temsil eder arkadaşlar. Buna göre bakalım X ortamı Y ortamından daha derindir diyor. Evet, bu doğru arkadaşlar. X ortamındaki dalgaların dalga boyu Y ortamındaki dalgalardan daha büyüktür. Evet, hızlı gidilen yerde dalga boyu da büyük oluyordu. İkinci ortama geçtiğinde dalgalar birbirine daha yakın gideceklerdir. Bu da doğrudur. X ortamındaki dalgaların hızı Y ortamındakilerden daha küçüktür. Arkadaşlar burada X ortamındaki dalgaların hızı Y ortamına küçük değil, daha büyük olacak. Dolayısıyla bu yanlış. Bize yanlışı soruyordu arkadaşlar. Buna göre cevabımız Ceyhan. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. Derinlikleri sırasıyla HK, HL, HM olan KLM bölgelerinde sahip dalga L'ninde oluşturulan atmanın izlediği yol şekildeki gibidir demiş. Böyle bir yol göstermiş. Buna göre atmanın bu ortamlardaki hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Bu ortamların su derinlikleri arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. K'dan L'ye geçerken bakın normali de bize hazır vermiş. Bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Şuradaki açı ne kadar? Şuradaki açı ne kadar? Arkadaşlar K'dan L'ye geçerken normale yaklaşmış. Yani açısı küçülmüş. Demek ki yavaşlamış arkadaşlar. Burada hızlı gidiyor. Burada yavaş gidiyor. Çünkü açı küçüldü ve yavaşladı. Sonra diğer ortama geçerken arkadaşlar şuradaki açıya bakıyorum. Diğer taraftaki açıya bakıyorum. Dikkat ederseniz normali bize hazır vermiş. Buradaki ikinci ortamın açısı küçülmüş. Ben burada yavaş gidiyor diyorum. M'de daha da yavaş gidecek. Çünkü L'ye göre M daha da yaklaşmış. Dolayısıyla burası arkadaşlar çok yavaş gidilen ortam olacak arkadaşlar. Buna göre K ortamı derindir. L ortamı sığdır. M ortamı ise çok sığdır. Çok sığ diyelim, yani daha da sığ. Dolayısıyla arkadaşlar hızları karşılaştırdığımızda VK derin olan yer, sonra VL sığ ve VM arkadaşlar en sığ olan yer, en yavaş gidilen yer olacak. Derinlik bakımından da hızla derinlik doğru orantılı. HK büyük, HL büyük, HM olacaktır arkadaşlar. Şu soruyla devam edelim. KLM bölgelerinden oluşmuş bir dalga L'nin de K bölgesinde oluşturulan doğrusal su dalgası şekildeki yolu izliyor diyor arkadaşlar. Buna göre atmanın bu ortamlardaki hızlarının büyüklüklerini karşılaştırın diyor. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bize verilen bu açı yüzeyle olan açılardır. Yani hızın yüzeyle olan açısıdır. Biz burada ne yapacağız? Hemen şöyle bir normal çizgisiyle şuradaki açıya bakacağız. Burası kaç derece arkadaşlar? 70 ve ikinci ortam kaç? 30. Yani 70'ten 30'a gelmiş. Yine arkadaşlar aynı şekilde normal çizgimi tam bu yüzeyle hızın karşılaştığı noktaya çizdim. Şurası arkadaşlar 50 derece olacak. Şurası Z kuralından arkadaşlar dikkat edin. Şurası 30 derece ise şurası da şöyle bir Z kuralı yapıyor. 30'dur. Peki hangi ortamda arkadaşlar dikkat edin, bunlar paralel ortamlar ve bu paralel ortamlarda açısının en küçük olduğu yer neresi? Arkadaşlar L ortamında açı en küçük. Sonra kim geliyor? M geliyor. En büyük açının olduğu yerde K. Açıyla hız doğru orantılı demiştik. Yani normalle yapılan gelme açısı ve hız doğru orantılı. Dolayısıyla arkadaşlar en hızlı gittiği yer K'dır. Yani VK büyük, sonra VM gelecek, sonra da arkadaşlar VL gelecektir diyeceğiz. Zaten derinliklerde hızlarla doğru orantılıydı. HK büyük, HM büyük, HL olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde su dalgaları konusunu bitirmiş olduk. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.